Tebrik ederim Mahmut Paşa. Vallahi şehzademiz sayesinde yer altından kurtuldum. Şehzademize ben de teşekkür ederim. Şirketimize kıymetli bir iş arkadaşı kazandırdı. Hayırlı olsun. Allah kimseyi seçimlerinden ötürü utandırmasın. Amin, amin. Gel. Şehzadem evrak hazırlattık. Hala. Şehzadem, mühürlediğiniz evrak Şirkette devleti aliye mühendislerinin çalışacağına dair iradem. Devleti Aliye'nin mühendisleri mi var? Elbette. Bizzat hünkârımızın Avrupa'ya yolladığı talebeler. Artık hepsi iyi birer mühendis oldular. Bay Gelfand, siz daha hünkârımızı hiç tanımıyorsunuz. O bir şeye niyet etmesin. Şu anda bile bizler onun kafasında bitirdiği bir projede çalışıyoruz. Hünkârımız petrolün kıymetini anlayınca bu gençleri yetişmesi için Berlin'e göndermiş. Bize yine Berlin seyahati gözüktü desene paşam. Sen gitmeyeceksin. Onlar gelecekler. Al. Bunlar ne paşam? Orada yazılanlar mühendislerimizin çağrı kodları. Telgraf çekeceksin. Berlin'deki kimliklerini bırakıp geri gelecekler. Anlaşıldı paşam. Yalnız saray telgrafhanesinden çekme telgrafı. Resmi olmayacak. Tabii olarak gelecekler. Ayrıca payidahta vardıklarında onları sen koruyacaksın. Anlaşıldı paşam, merak etmeyin. Al bu dosyayı. Nedir bu? Aramis ve Garen adlı iki Fransız bankerin Osmanlı Devleti'nden alacaklı olduklarına dair belgeler var içinde. Abdülhamit tahta çıktığı zaman mahkeme tarafından borçların ödenmesi için karar aldırıldı. Dönemin bürokratları Abdülhamit'ten bunu gizledi. Sonrasında bürokraside bekletildi dosya ve kimsenin bundan haberi yok. Ne kadarlık bir borç? 500 milyon. Abdülhamit'e gidip tahsil etsinler. Aramis ve Garen adına bu borçları sen isteyeceksin. Nasıl olur? Ben bunu hangi sıfatla yapacağım? Aramis ve Garen'in hamisi olarak. Benim bunu Londra ile görüşmem lazım. Sen kimin namına buradasın? Kraliçe. Sen kraliçenin dediklerini yaparsın. Kraliçe de benim dediklerimi. Derhal dediğimi yap. Sultanım, hoş geldiniz. Firuze abla biliyor musun biz mutancana yaptık. Öyle mi? Aferin size sultanım. Kıyafetlerinizi toplayalım, hemen resim yapmaya başlayalım. Olur mu? Olur. Firuze abla, Bidar Sultan seni neden tetkik ettiriyor? Anlamadım sultanım. Bidar Sultan beni tetkik mi ettiriyor? Evet, Naime ablam söyledi. Kemalettin Paşa'ya bir vazife vermiş. Sen yalan söylemişsin diyorlar. Ama sen hiç yalan söylemezsin değil mi Firuze abla? Hayır sultanım. Tabii ki de söylemem. Sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin Abdülkadir? Sen değil miydin Mahmut Paşa'dan kurtulmak için çaba sarf eden? Şimdi kalkmış devletin en büyük işinin başına Mahmut Paşa'yı yerleştiriyorsun. Validem, sakin olun lütfen. Oturun. Benim sana söyleyecek başka bir sözüm yok artık Abdülkadir. Eğer böyle bir karara vardıysan neticelerine katlanacak olan da sensin. Validem, lütfen beni bir dinleyin. Eğer ben
hala bu petrol şirketinin başındaysam Mahmut Paşa sayesindedir. Çok büyük bir hata işledim. Çok. Hatamı telafi eden Mahmut Paşa'dır. Eğer Mahmut Paşa sana bir iyilik yaparsa oğlum, senden bunu misliyle çıkarır. Sizden bir ricam olacak. Seniha Sultan'la aranızda olan çekişmeyi lütfen işlerimden uzak tutunuz. Lütfen. Sen beni hiç anlamıyorsun evladım. Benim hiç kimseyle şahsi bir meselem yok. Lakin Mahmut Paşa devletine ihanet etmiş bir insan. İhanet eden askerlerin seçiminde dayım Mehmet Paşa'nın imzası vardı. Mahmut Paşa'nın tek suçu sizinle aynı düşünmemesi. Fikirlerinin farklı olması. Neymiş Mahmut Paşa'nın fikri? Batı medeniyetlerinin bizden çok ileride olması. Ve ben de böyle düşünüyorum. Şimdi baban şirkette görevli yani, öyle mi? Öyle validem. Hünkârımız onayladı. O halde Mahmut haklandı. Abimin gözünde bir hain değil artık. Ben de senin kadar şaşkınım validem. Pederim artık toparlayamaz diye düşünüyordum. Ama o toparladı. Şükürler olsun oğlum. Yeniden bir aile olabileceğiz artık. Olduk bile validem. Güzel günler yakın. Sen bize güven. Çocuklardan bir haber var mı Söğütlü? Takipteler. Tamam, sen bir çocuklarla konuş. Neden ısrarla çocukları kullanıyorsun? Rica ediyorum, benim usullerimi sorgulamayın. Bir sürü hafiye var. Kendilerini tehlikeden koruyabilecek yaştalar. Sokakta oyun oynayan çocuklardan kimse şüphelenmez. Şüphe yoksa tehlike de yok. Çocuk ne anlar adam takibinden? Takip ediyorlar demedim zaten. Oyun oynuyorlar. Benim onlara öğrettiğim hafiyelik oyunu. Senin öğreteceğin oyun da anca bu olur zaten. Ben bir çocuklara bakayım. Demek Abdülhamit kılıç çekti. O kılıç kınına hiç girmemiş ki. Onun kimseye güveni yok Marco. Bizimle şimdiye kadar oyun oynamış. Her şeye başka bir seçeneği var. Gerfan'la bile. Gerfan da onun gözünde batılı devletlere karşı bir kalkan. Petrol meselesine İngilizleri bulaştırmamak için Alman paravanını kullanıyor. Bütün nizamı kurmuş. Biz petrolün kıymetini öğrenmeye çalışırken Abdülhamit mühendis yetiştirmiş. Marco, Mahmut'a git. Mühendislerin ne zaman geleceklerini ve isimlerini öğrensin. Sen de okullara yaz. Avrupa'dan ayrılan mühendisler var mı? Öğren. Mesele nedir? Hünkâr Hazretleri, eskilerde kalmış, çözülmesi gereken bir mesele. Amcanız Sultan Abdülaziz devrinde. Devlet, Garen ve Aramis adlı 2 bankerden borç almış. Bizim böyle bir borçtan haberimiz yok. Sizin olmayabilir, lakin bizim var. Bu da borcun ödenmesi hususunda ticaret mahkemelerine açılmış davaların neticesi. Hürmetlerimle. Sefir Efendi, Osmanlı borcuna sadıktır. Böyle bir borçtan haberimiz yok. Tetkik ettireceğiz. Hay hay. Biz size vakit tanıyalım. Lakin siz de borcu nasıl ödeyeceğinizi bir yandan düşünün. 25 yıllık bir borç. Faizleriyle oldukça fazla.
Paşa! Böyle bir borçtan niçin bizim haberimiz yok? Hünkârım benim de haberim yok. Derhal tetkik ettirin. Amcam bu borcu kimden almış? Niçin almış? Paşalarım bunca vakit niçin bunu benden gizlemiş? Derhal tetkik ettirin. Emredersiniz hünkârım. Hatice Sultan, bir şey mi oldu? Size badem ezmesi getirdim. Seversiniz değil mi? Vallahi hiç zahmet etmeseydiniz. Teşekkür ederim de ben zaten bunun hepsini tek başıma yiyemem. Olur mu öyle şey? Arkadaşlarınıza dağıtırsınız. Kendi ellerimle yaptım. Sizin için. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Paşam, Hatice Sultan elleriyle yapmış. İster miydiniz? Vasfi Efendi. Hatice Sultan'a söyleyin bir daha buraya gelmesin. Yuvamıza hoş geldiniz pederim. Çok şükür. Çok şükür evimdeyim. Şuradan seccadeyi ver de bir şükür secdesi edeyim. Buyurun. Abdestiniz var mı pederim? Evladım, şükür secdesi bu. Abdest istemez. Allah'ım. Allah'ım. Evime döndüm. Çok şükür ya Rabbim. Evladım kapıya ben mi bakayım? Gidip baksana. Hemen. Allah'ım. Evime döndüm. Çok şükür ya Rabbim. Bir daha beni zillete düşürme ya Rabbim. Şükürler olsun sana ya Rabbim. Şükürler olsun. Amin. Oo! Bir misafirimiz gelmiş. Hoş geldiniz Marco Efendi. Hoş geldiniz. İyi ki geldin. Duama ortak oldun. Payitaht'a mühendisler gelecek. Kim olduklarını, ne zaman geleceklerini öğreneceksin. Olur, öğrenirim. Vakit kaybetme. Olur. Kaybetmem. Kim bu? Bu şeytan gibi bir şey. Gerfan Efendi, gördüğün gibi senin zincirlerin Abdülhamid'in kapısına kadar. Oraya
vardığında zincirini çekip buraya getirdim. Benim ne devlet adamları dostum oldu. İmparatorlar tanıdım. Ama Abdülhamit gibi bir dehaya rastlamadım. O sizin bu oyununuzu çözecek. Ve sizi tarihin kara sayfalarına gömecek. Abdülhamit tek başına. Biz ise bütün dünyayız. Gerfand Efendi, yaşamak istiyorsan her şeyi yazacaksın. Sitayişle bahsettiğin Abdülhamit hakkında bildiğin her şeyi yazacaksın. Ben çok sıkıldım. Yakalamacı oynayalım mı? Tamam. Hadi yakala beni. Yakalayacağım. Yakalayamayacağım. Yakaladım. Hadi şimdi sen kaç. Sultanım, Bidar Sultan'ın beni tetkik ettirmesi için vazifelendirdiği paşa bu muydu? Evet. Kemalettin Paşa. Keşke o da sizin gibi benim yalan söyleyecek biri olmadığımı bilseydi. Şimdi ben ona söylerim. Sultanım. Ah, Şadiye Sultan. Siz ne arıyorsunuz burada? Firuze ablamla yakalamacı oynuyorduk. Firuze ablam çok iyi biridir. Hiç yalan söylemez. Muhakkak. Zaten başka türlü olsa sizin yanınızda olamazdı değil mi? Şadiye Sultan, Bidar Sultan'ın benim hakkımda tahkikat yaptırdığını duymuş da endişeleniyor. Siz hiç endişe buyurmayın sultanım. Vazifelendirdiğim asker bu akşam Bursa'dan dönüyor. Firuze ablanızın yalan söyleyip söylemediği de çıkar ortaya zaten. Sultanım, hadi içeri geçelim. Bidar Sultan. Ne kadar da güzeller. İnsana hayatın güzelliğini, kıymetini hatırlatıyorlar. Pek keyifli gördüm sizi. Öyleyim evet. Malumunuzdur belki. Abim Mahmut Paşa'ya Alman petrol şirketinde mühim bir vazife verdi. Siz de hünkârımız tekrardan Mahmut Paşa'ya itimat etti zannettiniz, öyle mi? Elbette. Yoksa neden böyle bir vazife versin ki? Elbet vardır bir sebebi. Lakin gerçekten itimat ediyor olsaydı Alman şirketinden evvel ailemize kabul ederdi. Oysa ki siz hala buradasınız. Dostum, Ben Hur kitabının muharriri, Lev Polis'e hediye ettiğim tablo diplomatik bir soruna sebep oluyordu. Amerikan mecmuaları ona bir cariye hediye ettiğimi yazdılar. Dostum Gerfand, yalanla çıkarılan fitne, kılıçla çıkarılan fitne gibidir. Sen yazmaya devam et, dostum. Abdülhamid'in sana yazdığı her şeyi bilmek istiyorum. Her şeyi. Size söyledim, işe yarar bir şey yok. Sen her şeyi eksiksiz yazacaksın.
Neyin mühim olduğuna biz karar vereceğiz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hünkârım, ben sizi çok özlüyorum. Çok çalışıyorsunuz. Ben de sizi çok özledim sultanım. Siz de mutfakta çok çalışıyor musunuz? Öyle duydum. Evet, size mutancana yaptık. Naime ablamla ve Hatice ablamla birlikte. Maşallah. Ellerinize sağlık. Maşallah. Bu laleleri kim getirdi? Ben getirdim hünkârım. Abdülkadir yok mu? Abdülkadir şirketle ilgili çalışması gerekiyormuş. Yemeğe katılamayacakmış. Zülfet Kalfa. Haremde bir oda hazırlayınız. Edirne'den misafirimiz gelecek. Gülnaz Hatun. Emredersiniz hünkârım. Gülnaz ismi ne kadar da güzelmiş. Kendisi de güzel mi? Hem kendisi hem kalbi çok güzelmiş. Öyle diyorlar. Hünkârım, kimdir bu Gülnaz Hatun? Çok yakında ailemize dahil olacak biri. Geldiğinde tanışırsınız. Buyurun. Geç kızım. Buyurun. Yakında sizi kız kardeşimle tanıştıracağım. Çok iyi huyludur kendisi. Sakin de bir mizacı vardır. İyi anlaşacağınıza eminim. Efendim? Kiminle dediniz? Sultanım bugün biraz dalgın galiba. Hünkârımız düğün hazırlıkları için kendisini saraya davet etmiş. Sağ olsun. Ben de tam ondan bahsediyordum. Pek düşüncelidir hünkârımız. Ailemden geriye bir tek o kaldı. Kendisi benim için çok kıymetlidir. Bugün getirdiğim badem ezmelerini yediniz mi? Elbette. Sizin elinizden olur da yemez miyim hiç? Çok güzellerdi. Mesai arkadaşlarınıza da ikram ettiniz mi? Evet. Yalnız Yalnız? Kemalettin Paşam Başkitabet Dairesi'ne gelmenizin pek uygun olmadığını söyledi. Abdülkadir'i kaybedemem. Bu saraya sultan olacağım ben. Sultan. Şadiye Sultan yemeğini yedi. Siz yatırırsınız. Tamam. Hoş geldiniz sultanım. Firuze abla, bana uyumadan masal anlatır mısın? Ama sakın o cadılı masaldan olmasın. Çünkü ben o cadıdan çok korkuyorum. Sen hiç korkmuyor musun o cadıdan? Korkuyorum sultanım. Ben de çok korkuyorum. Validem, bence sen yanlış anladın. Üzme artık kendini, ne olur yapma böyle. Hünkârımızın başka biriyle izdivaca niyetlendiğini hiç zannetmiyorum. Bu Gülnaz Hatun kim Naime? Neden bu kadına haremde güzel bir oda hazırlanıyor ki? Bilmiyorum. Tek bildiğim hala seni çok sevdiği. Sevmiyor. Affetmiyor beni, görmüyor musun? O çiçekleri masaya koyduğumu gördü. Hatırlamaması imkansız Naime ama yüzüme bile bakmadı. Babanın benimle bütün alakası bitti Naime. Gülnaz Hatun da bu yüzden geliyor hareme. Gel. Hünkârım. Gel paşa.
Hünkârım, İngiliz seferin söyledikleri doğru. Amcanız Sultan Abdülaziz devrinde devletimiz denizaltı almak için bu iki bankere borçlanmış. Neden bize söylenmemiş? Paşalarınız çekinmiş olmalı hünkâr. Yok paşa, yok. Bu mesele başka. Biz devletin bütün yükünü omuzlarımıza aldık. Borçlarını bilip ödemeye çalıştık. Bize bu meselenin söylenmemesinin altında başka bir gaye var. Ne olabilir hünkâr? Bu borç hakkında mahkeme kararı var. Üzerinden tam 25 yıl geçmiş. Faiziyle beraber borç bir hayli artmış. Ödemeyeceğimizi söyleyelim. Borçlu kalamayız. Hünkârım, lakin devletin kasasında bu kadar para... Mesele başka. Mesele çok başka. Yarın derhal paşaları çağırın. Emredersiniz hünkâr. Gel. Sultanım. Sizi rahatsız ediyorum ama biriyle konuşmazsam aklımı kaçıracağım. Ne oldu kızım, anlat bakayım. Şadiye Sultan duymuş. Bidar kadın Kemalettin Paşa'ya beni tetkik ettiriyormuş. Her şey ortaya çıkacak. Sultanım, Bidar Sultan annemi öğrenirse... benim ona yalan söylediğimi öğrenirse ben mahvolurum. Benden ne istiyorsun peki? Siz onunla benim hakkımda konuşsanız... belki tetkik ettirmekten vazgeçer. Bak Firuze, Bidar kadın aklına koyduğunu muhakkak yapar. Üstelik ben seni korudukça sana daha da çok bileniyor. Maalesef benim yapabileceğim bir şey yok. Pederim, seninle gurur duyuyorum. Bu dünyada senin gibi düşen de yoktur. Düştüğü yerden bu kadar hızlı kalkan da yoktur. O benim maharetim değil Sebahattin. Senin hünkâr dayının merhameti. Sebahattin, bizim bu mühendisleri bulmamız icap eder. Pederim, Sultan dayımın bunca yıl sakladığı şeyi biz 2 günde nasıl bulalım? Evladım, her şeye bir fikrin vardı. Buna mı bir fikrin yok? Abdülhamit, bunca şeyi nasıl tertip ediyorsun şaşıyorum. Biz ne vakit hamle yapsak, ne vakit devletin, milletin refahı için bir işe girişsek karşımıza hep bir şeyle dikildiler. Yunan Harbi neden başladı? Biz demir yolunu yaptığımız vakit Müslümanların aynı rüyayı görmesi için de çaba sarf ettik. Karşımıza savaşla çıktılar. Harple çıktılar. Hamdolsun galip geldik. Petrol hamlesi yaptık. Hemen karşımıza dikildiler. Bize bir borç çıkardılar. Sultan Aziz devrinde 2 bankerden alınan borcu istiyor. İngilizler. Lakin bizim bu borçtan haberimiz dahi yok. Nasıl olur? Ne hadle bu borç bizden saklanır? Hünkârım, ben o vakitler Maliye Nazırlığı'na irade-i seniyenize atanmıştım. Ve bu borcu bizden sakladınız. Haşa hünkârım, biz saklamadık. Sadrazam Mithat Paşa sakladı. Biz Sadrazam Paşa'ya defaten söyledik, bu borcun kapanması lazım diye bildirdik. Lakin... Durun tahmin edeyim. Mithat Paşa'nın bu 2 bankerle dostluğu vardı, öyle değil mi? Evet hünkârım. Lakin Mithat Paşa sadaretten gitti. Onca vakit geçti. Siz neden söylemediniz? Hünkârım, ilk vakitlerde korktuk. Sonrasında da unuttuk.
Her an, her vakit bir zafiyet ortaya çıkıyor. Her an biz 8 cihette düşmanla savaşıyoruz. Topla, tüfekle saldırıyorlar. Gazeteleriyle saldırıyorlar. Gençlerimizi kışkırtıyorlar. Tebaamızı ayaklandırmaya çalışıyorlar. Dinimize, kalbimize saldırıyorlar. Lakin siz zaaf içindesiniz. Gidin. Zaaf gösterecekseniz gidin. Gidin biraderim Murat Efendi'yi tahta çıkartın. Reşat Efendi'yi bulun, devleti o idare etsin. Biz saltanat sevdasıyla bu tahta oturmadık. Bu taht bize nasip oldu, biz de vazifemizi yaptık. Lakin sizin ataletinizle, korkularınızla ben vazifemi yerine getiremem. Söyleyin ne yapalım? Paşalarım söyleyin ne yapalım? Hünkârım, siz olmadan bizi ayakta tutan direk. Herkes aynı fikirde midir? O vakit bundan sonra benden bir şey saklanmayacak. Kararları birlikte istişare edeceğiz. Devlette boşluk olmayacak. Düşman bize saldırdığı vakit surlarımızda bir gedik olmayacak. Avrupa'ya gönderdiğimiz talebelerin cisimleri mevcut ama ruhları yok. Avrupa'ya tekrar talebe gönderme niyetindeyim. Onlar öyle iyi seçilmeli ki devlet bilinci bir sütun gibi ruhlarında yükselmeli. Devletimiz Söğüt'te kuruldu. Belki o topraklarda yetişenlerde bir tılsım vardır. Marco, bir ödül olarak Gerfand Efendi'ye su ikram edelim. Daha çok yazarsan bir dahakine bardaktan içebilirsin. Çıkınız. Siz kalın Selim Paşa. Emir buyurun hünkârım. Bu gelecek olan mühendisler yalnızca bir petrol kuyusuyla alakadar olabilecekler. Nasıl bir tedbir alalım hünkârım? Aynı anda birçok kuyumuz olmalı. Mekteplerde akıllı ve zeki çocukları keşfettik. Gelen mühendisler onlara ders versinler. Mühendisleri kendimiz yetiştirelim. Hünkârım, gelen mühendisler yeterli manada anlatsalar dahi gençlerimizin yetişmesi için kafi olacak mıdır? Neticede Avrupa'da eğitim görmeyecekler. Ben bu memleketin gençliğine itimat ediyorum paşa. Gençlerimizi kendimiz de yetiştirebiliriz. Son 50 yılda Avrupa'ya çok talebe gönderdik. Yarısı hain oldu, yarısı korkak. Çok azı ahlaklı kalıp devletine, milletine hizmet etti. Haklısınız hünkârım. Biz dahi kendimizi zor muhafaza ettik. Çeşitli oyunlarla aklımızı çelmeye çalıştılar. Lakin dirayet gösterdik. Bu yeni gelen 7 gence bakınız. Dirayet gösteremeyen, aklı çelinen var mıdır? Emriniz olur hünkârım. Bir de ders alacak talebeleri görmek isterim. Kendilerini tanımak isterim. Çağırınız. Emredersiniz hünkârım. Bidar Sultan'ı hiç görmedim. Hasta falan olmasın? Yok kızım, hasta falan değil o. Kederinden kendini odasına kapattı, dışarı çıkamıyor. Bir şey mi oldu ki? Oldu ya. Hem de çok büyük bir şey oldu. Hünkârımız
Saraya bir hanımefendi davet etmiş. Haremde oda hazırlanmasını istedi. Amcam mı? Evet. İnanamıyorum. Kimmiş peki? Vallahi bize sadece adını söyledi. Bir de pek bir güzel olduğunu. Adı Gülnaz Hatun'muş. Ben size diyeyim. Bu hatun her kimse Bidar kadının tahtını sarsacağı benzer. Boşuna heveslenmeyin halacığım. Gülnaz Hatun, Vasfi Efendi'nin kız kardeşidir. Hünkârımız düğün hazırlıklarına yardımcı olsun diye çağırtmış. Sanki düğün olacakmış gibi. Düşünceli abim benim. Bidar kadın boşuna karalar bağladı desenize. Neyse. Bence bırakalım. Bir süre daha Gülnaz Hatun'un kim olduğunu bilmesin. Onun bu sessiz, içine kapanık hali benim pek bir hoşuma gitti. Kardeşi demek. Hünkârım, petrol kuyusunda Osmanlı mühendisleri çalışacakmış. Havadisini aldık. Yetiştirdiğimiz mühendisler vardı. Hünkârım, lakin bize daha çok adam lazım olacak. Merak etmeyiniz. O mühendisler gençleri yetiştirecek. Kin. Gizli düşmanlık. Hünkârım, hayatım boyunca kinden uzak olmaya çalıştım. Asla ve asla düşmanlık düşünmedim. Lakin bu oyunda geldiğim yer... O halde tekrar çeviriniz Gerfant Efendi. Belki kinden kurtulursunuz. Hünkârım, müsaadenizle Osmanlı gençleri iyi eğitim almıyorlar. Dışarıdan gelenler tamam. Ama burada Osmanlı mühendisi yetiştirmek zor olmayacak mı? Tanrı halk. Ne demek? Halkı kötülemek. Çevresindekileri küçümsemek, kötülemek, beğenmemek. Yine yılana sarıldınız Gerfant Efendi. Hünkârım, zannımca ben bu oyunda kaybetmeye mahkumum. Ümidinizi kesmeyiniz. Bu oyunda kazanmanın tek şartı iyi niyet sahibi olmak. O halde hünkârım, müsaadenizle iyi niyetime bir emare olarak size bir teklif sunayım. Söyleyiniz, buyurun. Abdülkadir Efendi'nin elinde tuttuğu hisselere bir talip çıktı. Çok iyi para veriyorlar. İngiliz sefaretinden işittim. 2 bankere devletinizin borcu varmış. Sefir bankerlerin hamisi olduklarını söyledi. Ben yardımım dokunur diye düşündüm. O hisselere bir talip buldum. Biz vatan toprağıyla alakalı hiçbir şeyi satmayız Gerfant Efendi. Bizi yanlış tanımışsınız.
o hisselerde vatan toprağına sahip çıkıyor. Bu sana son güzel teklifimdi Abdülhamid. Son.